Merhaba, altını çizdiğim yazılar programında şimdiki kitabımız Lao Tzu'nun Tao Te Ching yani Erdem Rehberi kitabı. Lao Tzu, Taoizmin kurucusu olarak bilinen önemli bir Çin filozofudur. Çin tarihi belgelerine göre M.Ö. 6. 4. yüzyıllar arasındaki bir dönemde yaşamıştır. Tarihi kayıtlara göre İmparatorluk Kütüphanesi'nde arşiv görevlisiydi. Yaşlı usta yani Lao Tzu diye anılan bir bilgeydi. 80 yaşına geldiğinde sürekli savaş ve kargaşa nedeniyle ülkesini terk etme kararı aldı. Doğayla uyumu ve alçak gönüllülüğü savunan Taocu öğretileri ülkede savaş ve şiddeti önlemeye yetmemişti. Sınır kapısından geçerken muhafızın onu durdurup gitmeden önce sınır harcı olarak öğretilerini kaleme almasını istemesi üzerine Tao Te Ching adlı eserini yazdı. Eser binlerce yıldır günümüze kadar Doğu bilgeliğinin temel kitabı olarak kabul edilmektedir. Tao, Çin kültüründe en eski zamanlardan beri ana yaratıcı anlamında kullanılan bir kavramdır. Tao, evreni, dünyayı ve üstündeki her şeyi yaratan temel güçtür. Tao öğretisi, deizm inancının tarihte bilinen ilk örneklerinden birisidir. Çin'de günümüzde 4 resmi din vardır. Budizm, Taoizm, İslam ve Hristiyanlık. Şimdi Lao Tzu'nun deyişlerinden örnekler okuyacağım. Kişisel tutum. Güzele güzel derse herkes dünyada, bilinir böylece çirkin de. İyiye iyi derse herkes dünyada, bilinir böylece kötü de. Çünkü varlık ve yokluk yaratır birbirini. Ağır ve hafif birbirini tamamlar. Uzun ve kısa ölçer diğerini. Yüksek ve alçak iç içe geçer. Ses ve nefes karışır birbirine. Önce ve sonra izler birbirini. Açıklaması: her şey karşıtı ile bir bütünlük içinde vardır. İyi, kötü, güzel, çirkin, alçak, yüksek, varlık, yokluk, dolu, boş. Bu anlayış Taocu Yin-Yang öğretisinin temelidir. Kibrin zararı. Parmak uçlarında duran sıkı basamaz yere. Bacaklarını yana geren gidemez ileriye. Kendisi parlamak isteyen aydınlatılmaz. Kendisi bir şey olmak isteyen olamaz muhteşem. Kendini öven biri yaratamaz hiçbir eseri. Kendini öne çıkaran yükselemez asla. Açıklaması: Taoculuğun en temel öğretilerinden birisi kibirli olmamaktır. Taocular kibirle ve kendini öne çıkaran, parlatmaya çalışan davranış biçimleriyle sürekli mücadele ederler. Ustalığın işlevi. İyi bir yürüyüşçü iz bırakmaz ardında. İyi bir konuşmacı gerek duymaz aksini ispatlamaya. İyi bir hesapçı gerek duymaz çubuklara. İyi bir çilingir ne kilit ister ne anahtar. Ama açamaz kimse onun kilitlediğini. İyi bir ciltçi ne sicim ister ne tutkal. Ama çözemez kimse onun derlediğini. Bilge iyi bilir insanları kurtarmasını. Kayıp insan yoktur onun gözünde. Nesneleri kurtarmayı iyi bilir. Kayıp nesne yoktur onun gözünde. Berrak bakış mirastır ona. Böylece iyi insanlar öğretmendir iyi olmayanlara. Ve iyi olmayanlar malzeme olur iyilere. Öğretmenin değerini bilmeyen ve malzemesini sevmeyen, onulmaz bir hata içindedir tüm bildiğimizce. Büyük sır budur işte. Açıklaması: bu şiir bilgenin insanlara, nesnelere bakışındaki ustalığı anlatır. İşini iyi bilen ve malzemesini seven ustalar gibi bilge insanları seçer, ayırır ve görev verir. İyi insanlar iyi olmayanları eğitir. Ancak bilgenin sözünü dinlemeyen ve malzemesini yani insanları sevmeyenler büyük bir hataya düşerler. Savaştan sakınmak. Orduların geçtiği yerde ancak deve dikenleri yetişir. Savaşların ardından daima açlık yılları gelir. Şiddetle yapılan işler bir süre parlayıp sonra söner. Yetinmenin değeri. Ötekini bilen akıllıdır, kendini bilen bilge. Ötekini yenen kuvvetlidir, kendini yenen güçlü.
Kendini kabul ettiren iradelidir. İstediğini elde eden hırslı. Eldekiyle yetinen varlıklıdır. Yerini kaybetmeyen sürekli. Ölse de yaşar unutulmayan. Açıklaması: Tao'nun kendini bilme, kendini yenme ve eldekiyle yetinme felsefesinin özet bir sunumudur. Yerini kaybetmemek, sürekli olmanın ön şartı olarak vurgulanıyor. Ölümden sonra da adı unutulmayan ve anılan bilge ise ölümsüzlüğe kavuşuyor. Lao Tzu gibi. Çelişkinin anlamı: Bastırıp ezmek istediğini iyice genişletmelisin önce. Zayıflatmak istediğini iyice güçlendirmelisin önce. Yok etmek istediğini açtırıp büyütmelisin önce. Almak istersen epeyce vermelisin önce. Görünmeyeni görmek denir buna. Yumuşak serti yener, zayıf olan güçlüyü. Balığı çıkartmamalı derinlerden. Ülkenin silah ve değerli kaynaklarını göstermemeli herkese. Açıklaması: Taocu bilgeden yöneticiye öğütler. Görünmeyeni gören, yenmek istediğini önceden güçlendirir. Ezmek istediğini genişletir. Bu, Tao'nun doğal değişim kurallarını bilerek ona göre davranmaktır. Aynı anlayışla herkese ve özellikle düşmanlara ülkenin kendi silahlarını, kendi kaynaklarını göstermemek gerekir. Tıpkı derindeki balıkları oradan çıkarmamak gibi. Tao'nun savaşmadan yenme stratejisinin parçası olan öğütler, doğal akışa göre davranarak düşmanı yenmektir. Değer tartışması. Erdemle dolu olan göstermez erdemini. Erdemlidir bu yüzden. Erdemini gösterişle sergileyen, göze sokmaya çalışır onu. Bu yüzden yoktur erdemi. Gerçek erdem sahibi bekler, koşmaz kendi arzusuna. Erdemi az olan koşturur arzusuna. Vardır hep bir bahanesi. Gerçek şefkat sahibi bir şey yapar ama yoktur art niyeti. Sözde adalet diyen bir şey yapar ama vardır bir niyeti. Sözde adaleti yücelten bir şeyler yapar ve kimse kendisini aldırmazsa tutar çekiştirir kolundan ve itaat bekler ondan. Kural koymak. Şöhret mi, kişilik mi? Hangisini istersin? Kişilik mi, mal mülk mü? Hangisi daha zengin? Kazanmak mı, kaybetmek mi? Hangisi yakacak canını? Bakın ama, şöhrete kapılan savurur parasını. Çok mal mülk yağan, çok da kaybeder sonunda. Yetinmesini bilen, horlanmaz asla. Nerede duracağını bilen, sürüklenmez utanca. Düşmez tehlikeye ve böylece sürer sonsuza. Açıklaması: Taocu öğreti, insanlara şan şöhret peşine düşmemeyi, mal mülk hevesine kapılmamayı öğütler. Bunlara kapılan çok acı çekebilir. Mal yığan çok şeyde kaybedebilir. Elindekiyle yetinmek, kanaatkar olmak ve duracağı yeri bilmek, Taocu öğretinin temel önermeleridir. Bunları başaran kendini riske atmaz, tehlikeli durumlara düşmez. Taocu öğreti bu bilgeliğe ulaşanlara sonsuz yaşam vaat eder. Çünkü onlar sonsuz Tao'yu anlar, bilir ve onunla buluşurlar. Köke dönüş. Kim ağzını kapatır, kulaklarını tıkarsa hayat boyu düşmez zorluğa. Küçüklüğünü bilmek aydınlanmadır. Zayıflığını bilmek güçlenmedir. Gizemin değeri. Bilen konuşmaz, konuşan bilmez. İnsan ağzını kapamalı ve örtmeli kapısını. Sivriliklerini törpülemeli. Karmaşık düğümlerini çözmeli. Kısmalı ışığını. Kendini toz etmeli. Gizli sözleşme denir buna. İşlemez ona ne sevgi ne nefret. İşlemez ona ne kâr ne zarar. İşlemez ona ne övgü ne sövgü. Bu yüzden eğilir bütün dünya onun önünde. Açıklaması: Taocu bilge arzularından arınarak, parlaklıktan kaçarak kendini sıradanlaştırır. Dünyevi arzularını yok eder. Böylece Tao ile gizli bir anlaşma yapmış olur. Böylece dış etkilerin hiçbirisi ona tesir etmez. Övgü, yergi, kayıp, kazanç gibi şeyler ile ona ulaşamaz. Onu etkileyemez, onu elde edemezsiniz. Bu yüzden o dünyanın en saygın, en onurlu kişisi haline gelir. Herkes ona saygı gösterir. Sıradan bir sanattır devlet yönetmek. Silah kullanmak beceri ister.
Halkı kazanmak istersen dokunmayacaksın hiçbir şeye. Nereden biliyorum böyle olduğunu? Kurallar, buyruklar arttıkça halk o kadar yoksullaşır. Herkes silahlandıkça devlet o kadar çöker. Ne kadar hile ve kurnazlık varsa o kadar yolsuzluk var demektir. Ne kadar çok yasa ve yasak çıkarsa o kadar çoğalır hırsızlar ve haydutlar. Bu yüzden der ki bilge, hiçbir şey yapmazsak kendi kendine değişir halk. Sessiz kalırsak halk bulur doğru yolu. Hiçbir şey yapmazsak halk zenginleşir kendi kendine. Eğer arzularımızı terk edersek halk kendi kendine durulur. Açıklaması: Taocu bilginin yönetim felsefesi şudur: hiçbir şeye müdahale etme. Halk doğru yolu bulur. Oysa Konfüçyüsçüler aynı dönemde çeşitli yasaklar ve kurallar ile toplumu yönetmeye çalışırlar. Kurallar arttıkça kavga gürültü artar. Silahlar çoğalır, halk birbirine girer. Yeni kısıtlayıcı yasalar çıktıkça zorbalar, hırsızlar, soyguncular çoğalır. Yolsuzluk artar. Oysa Taocu bilgiye göre toplumu sakinleştirmek ve yeniden düzene, istikrara ve dinginliğe kavuşturmak için tepeden böyle zorlamamak gerekir. Halkı kendi haline, Tao ile doğal akışına bırakmak gerekir. Çin'de o dönem kargaşa artmıştır. Halk ve küçük devletler birbirleriyle savaşırlar. Bu nedenle yönetim anlayışında o dönemde Taocular ve Konfüçyüsçüler arasında sert bir mücadele yaşanır. Şiirdeki sert ve kesin ifadeler bu mücadelenin bir yansımasıdır. Önceden düşünmek. Hiçbir şeyi yapmamaya çalışan, meşguliyetsizlikle meşgul olan, tatsız şeyde tat bulan, o büyüğü küçükte görür, çoğu azda. Nefrete cevap verir erdemle. Zor olanı planla henüz kolayken, büyük olanı hallet henüz küçükken. Her ağır şey dünyada hafiften başlar. Her büyük şey dünyada küçükten başlar. Bu yüzden bilge asla büyüklük satmaz. Böylece tamamlar büyük işini. Kolay yemin eden kolay bozar sözünü. Her şeyi hafife alan çok zorluk çeker mutlaka. Oysa bilge kolayı da zor görür. Bu yüzden zorluk çekmez asla. Açıklaması: Taocu bilgeliğin temel sırlarından biri açıklanıyor. Olayları ve süreçleri önceden görebilmek. Ona göre önlem almak. Taocu felsefe her şeyi sonsuz bir akış ve dönüşüm içinde kavrar. Küçük büyür, az çoğalır, çok olan eksilir. Bu nedenle ileride büyüyebilecek şeyleri önceden fark ederek önlemek veya geliştirmek mümkündür. Kolay sandığımız işler zor çıkabilir. En kolay şeyi bile baştan zor görerek her türlü zorluktan kurtulunur. Önceden önlem. Henüz hareketsiz olan kolayca yakalanır. Henüz ortaya çıkmayana kolayca önlem alınır. Henüz ince olan kolayca kırılır. Henüz küçük olan kolayca dağıtılır. Henüz olmayana etki yapmalı. Henüz karışmayanı düzene sokmalı. Devasa gövdesi olan ağaç incecik fidandan büyür. 9 katlı yüksek kule küçücük tuğladan yapılır. 1000 millik uzun gezi attığın küçük bir adımla başlar. Yapan yok eder, tutan kaybeder. Böyledir bilgede. Yapmaz, yok etmez hiçbir şeyi, tutmaz, kaybetmez hiçbir şeyi. İnsanlar işlerini yaparken ve çoğu kez tam bitirirken berbat ederler her şeyi. Sonunu da hesaplarsan baştan, iş bozulmaz sonradan. Açıklaması: Taocu öğreti, olayları önceden düşünmeyi, işleri büyümeden önlem almayı öğütler. Sürekli dönüşüm felsefesinin bir uzantısı olan bu anlayış, insanlarda öngörüyü geliştirmeyi amaçlar. Birçok insan sonunu düşünmeden bir işe başlar ve tam sonuna gelince bozar, başaramaz. Bunun için her işin sonunu baştan düşünmek gerekir. Aynı şekilde başkalarının değer vermediği, fark etmeden yanından geçip gittiği değerli şeyleri fark etmek, Taocu bilgenin yaşam tarzıdır. Kendini arkaya koymak. Nehir ve denizin, bütün derelerin kralı olması, kendini altta tutmayı becerdiği içindir. Bu yüzden kralıdır bütün akarsuların. Böyledir bilge de, eğer insanların tepesinde durmak isterse, konuşurken alttan alır onlarla. Eğer insanların önüne geçmek isterse, geride durur kişiliğiyle. Aynı şekilde durur en tepede ve böylece insanlar ağırlığını hissetmez onun sırtında.
durur en önde ve insanlar gocunmaz ondan. Aynı şekilde bütün dünya öne çıkarmak ister ve bırakmaz onu. Kavga etmediği için dünyada kimse kavga edemez onunla. Açıklaması: Bilge kişiliğini öne çıkarmadan insanlara karşı son derece mütevazı davranarak onlara önderlik etmeyi, yol göstermeyi bilir. Bu bilgenin egosunu yenmesiyle olur. Kendini geride tuttuğu için insanlar onu sayar, sever ve öne geçirirler. Bilge aynı şeyi hükümdarlara, yöneticilere de tavsiye eder. Kendini geride tutup mütevazı davrananı halk liderliğe taşır. Gökle uyum. Yönetmeyi iyi bilen savaşkan değildir. Savaşmayı iyi bilen öfkeli değildir. Düşmanları yenmesini iyi bilen savaşmaz onlarla. İnsanları kullanmasını iyi bilen kendini altta tutar. Bu kimseyle didişmeyen erdemdir. Bu güçtür, insanları kullanan. Bu yüceliktir, uçsuz bucaksız göklerde. Açıklaması: Taocu yönetim felsefesi savaştan kaçınmayı öğütler. Esas bilgelik ve yönetim becerisi düşmanı savaşmadan yenmektir. Asıl erdem kavga etmemektir. İnsanları kullanarak, doğru değerlendirerek ve doğru görevler vererek ülkeyi yönetenler bu zor işi başarırlar. Eskiden beri göklere çıkarılan asıl yücelik budur. Kuruntuyu yenmek. Eğer insanlar ölümden korkmuyorsa nasıl korkutursun onları ölümle? Ama eğer insanlar ölümden korkarsa ve isyan eden asılırsa kim itiraz etsin ki buna? Her zaman resmi bir cellat vardır zaten. Onun yerine cellatlığa soyunmak, benzer bir marangoz yerine keseri eline almaya. Marangozluğa soyunup keseri eline alan, nadiren kurtulur elini yaralamadan. Açıklaması: Taocu bilge ve Konfüçyüsçüler arasında ölüm cezası tartışması. Konfüçyüsçüler toplum giderek kargaşa ve anarşiye sürüklenirken ölüm cezasının çeşitli suçlar için artırılmasını istiyorlar. Oysa toplum o kadar büyük kargaşa ve kaosa sürüklenmiş ki insanlar ölümden korkmaz hale gelmişler. Taocu bilge idam cezalarını çoğaltmak yerine toplumun doğal yöntemlerle kendi haline bırakılmasını, böylece tekrar düzene ve sükunete kavuşmasını istiyor. Çünkü ancak o zaman insanlar yeniden ölümden korkar hale gelecekler. Bu durumda isyancılar, asılsa da kimse ses çıkarmayacak. Ancak bu kargaşa içinde ölüm cezasını artırmak isteyen Konfüçyüsçülere Lao Tzu açıkça cellatlığa heveslenmeyin, cellatlığa soyunmayın diyor. Marangozluk bilmeden bu işe soyunanların nasıl elini kestiğini hatırlatarak onlarla dalga geçiyor. Sertlik uyarısı. Hayata başlayan insan yumuşak ve zayıftır. Ölürken sert ve katıdır. Hayata başlayan bitkiler zayıf ve incedir ve ölürken kuru ve sert olurlar. Bu yüzden sert ve katılar ölüme yakındırlar. Yumuşak ve zayıflar hayata yakın. Bu yüzden silahlar sertse yenilirler. Ağaçlar sertse kesilirler. Güçlü ve büyük olan alttadır. Yumuşak ve zayıf olan üstte. Açıklaması: Taocu öğretinin temel unsurlarından olan sert, yumuşak, güçlü, zayıf, alt, üst ikilemleri üzerine bir şiir. Sertlik ve silah ölüme yakın durur. Sertliği ve silahlanmayı savunanlar ölümün yoldaşı, arkadaşıdır. Oysa zayıflığı ve hafifliği savunan Taocular yaşamın yoldaşıdırlar. Yüzleri ölüme değil hayata dönüktür. Sert olan toprağın altına girer. Yumuşak ve zayıf olanlar toprağın üstündedir. Güven ve kader. Bütün dünyada yoktur daha yumuşağı ve zayıfı sudan. Ama suyun sert olana yaptığını yapamaz kimse. Hiçbir şey değiştiremez onu. Zayıfın güçlüyü yendiğini ve yumuşağın serti. Herkes bilir dünyada. Kimse buna göre davranamaz ama. Böyle demiştir bir bilge de. Kim ülkenin kirini pasını yüklenirse baş rahip yaparlar kurban töreninde. Kim ülkenin felaketinden sorumluysa imparator kesilir başımıza. Doğru sözler hep ters gelir. Görevini bil. Büyük nefret anlaşmayla yatışırsa ama yine de biraz nefret kalırsa geriye nasıl iyileşir ki bu? Bu yüzden bilge alır anlaşmayı eline ama bir şey talep etmez kimseden. Bu yüzden kimde erdem varsa görevini yapar. Erdemi olmayan hak peşinde koşar.
Göklerin Taosu pek taraf tutmaz ama yine de iyileri destekler. Açıklaması: Barış antlaşması veya ticari sözleşmelerde sık sık ortaya çıkan duruma bir gönderme. Alacaklı taraf ısrarla sözleşmeye uyulmasını talep ederek borçluyu veya yenileni bunaltır. Bilge alacaklı bile olsa karşı tarafı sıkıştırmaktan kaçınır. Erdemi olan böyle yapar. Tao'nun doğal akışı içinde pek tercih yapmadığını bilen Bilge, yine de iyi insanları destekler diyerek halkın umuduna bir açık kapı bırakır. Sadeliğin manifestosu. Doğru sözler süslü değildir. Süslü sözler doğru değildir. Gayret ikna etmez. İkna gayretli değildir. Bilge alim değildir. Alim bilge değildir. Bilge mal mülk yığmaz. Başkaları için ne çok şey yaparsa o kadar çoğalır o. Ne kadar çok verirse başkalarına o kadar sahip olur. Lao Tzu'nun Tao Te Ching Erdem Rehberinden dikkatimi çeken deyişleri paylaştım sizlerle. Dinlediğiniz için teşekkürler.